Sıkı durun. Bu videoda dünyanın en tehlikeli mahallelerinden biri olan Comino 13'e gidiyoruz. Bu danslı girişe aldanmayın. Kolombiya Medellin'deki bu mahalle çok yakın bir zaman önce polisin bile giremediği dünyanın en tehlikeli bölgelerinden birisiydi. Peki burayı Medellin'in en tehlikeli bölgesi yapan şey ne? Comino 13 artık güvenli mi? Buraya tek başına gelinebilir mi? Ve merak ettiğiniz diğer tüm sorular. Valla kusura bakmayın, hiç mütevazi olamayacağız. Şu ana kadar yapılmış olan en iyi, en kapsamlı Comino 13 videosuna hoş geldiniz. Evet, tüm zamanların en tehlikeli bölgelerinden biri olan Comino 13 ileride belirdi. İstikametimiz bu tepe olacak. Comino 13 nasıl bir yer? Ben şöyle bir girizgah yapayım. Medellin dünyanın en tehlikeli şehri seçildiğinde tarihler 1988'i gösteriyordu ama aslında tarihte o kadar da geriye gitmeye gerek yok. 2010 senesinde burası Comino 13 dünyanın en tehlikeli ikinci yeri seçilmiş. Gazze şeridinden sonra burası dünyanın en tehlikeli ikinci yeriymiş. 2010 senesinde burada günde 3.1 insan öldürülüyormuş. Polisin bile giremediği bir mahalleden bahsediyoruz. Günümüzde ise burası inanılmaz bir dönüşüm geçirmiş durumda. Şimdi mahallenin içlerine doğru ilerliyoruz. Oraları gördüğünüzde, oradaki hayatı gördüğünüzde bu değişime inanamayacaksınız. Şu an bir montaj hatası yok. Gerçekten Comino 13'teyiz. Daha 2000'li yıllarda bile uyuşturucu kartellerinin cirit attığı, sokaklarında yürüyemediğiniz Comino 13 günümüzde inanılmaz bir dönüşüm geçirmiş durumda. Burası artık Medellin'in en turistik bölgesi. Biz tabii bir anda Comino 13'ün içine dalmış olduk ama aslında en az burayı gezmek kadar anlamak da önemli. O yüzden şimdi sizi mahallenin hemen girişindeki o önemli kavşağa götürüyoruz. Şu an arkamda görmüş olduğunuz trafiğin oldukça da yoğun olduğu bir döner kavşak ama burası öyle sıradan bir döner kavşak değil. Burası aslında Comino 13'ün görünmez sınır çizgisi diyebiliriz. Bu çizginin ötesine ne polis girebiliyor ne ambulans girebiliyor. Comino 13'te yaşıyorsunuz, başınıza bir şey geldi, işte bacağınızdan vuruldunuz. Muhtemelen kalp krizi falan geçirmiş olma ihtimaliniz düşük. Siz muhtemelen vurulmuşsunuzdur. İşte o zaman aslında sadece yarım blok ötede olan hastanenin ambulansı bile sadece buraya kadar gelebiliyor. Siz yukarıdan hastanızı böyle 300-350 basamak aşağıya taşıyıp ambulansa teslim ediyorsunuz. Comino 13'te yaşıyorsanız aileniz bu görünmez sınır çizgisini aşıp öbür tarafa çalışmaya bile gidemiyor. Eğer Comino 13'te bir sevgiliniz varsa mesela bu sınır çizgisini aşıp onunla buluşmaya gidemiyorsunuz. Özellikle kartellerle, çetelerle bir ilişkiniz, bir üyeliğiniz varsa ki muhtemelen var çünkü çete üyesi değilseniz zaten hayatınız büyük tehlike altında. Bu çizgiyi geçtiğiniz anda karşı rakip çetelerin üyeleri işte sizi durdurup işte sen kimsin, ne yapıyorsun burada diyebilir ve hatta olay büyürse canınıza kastetmeye kadar gidebilir. Şu an içinde bulunduğumuz Comino 13 bölgesi aslında yoğun bir iç göç alarak oluşmuş bir bölge. Zamanında işte köylerde, kasabalarda çetelerden bunalan, çetelere haraç ödeyemeyeceği için işte hayatını kurtarmak, çocuklarına bir gelecek sunmak adına Medellin'e gelen, şehre göç eden insanlar böyle dağlara hani bir komünite halinde sıkı böyle yan yana omuz omuza yaşayabilecekleri bu gecekondu mahallelerini kurmuşlar. Fakat aslında kendilerini daha büyük bir belanın içinde bulmuşlar. Çünkü bu bölge tamamen uyuşturucu kartellerinin cazibe merkezi halinde. Özellikle Pablo Escobar'ın ölümünden sonra burada 4 kartelin sürekli birbiriyle bu alanı ele geçirmek için savaş verdiği bir böyle çatışmanın içinde bu insanlar kendilerini bulmuşlar. Fakat neden Comino 13? Çünkü Medellin'de 16 tane böyle bölge var
Neden Komünü 13 bu kartellerin cazibe merkezi halinde? Cevap tam da o dağların ardında gizli aslında. O dağların ardında Medellín'i diğer büyük şehirlere bağlayan, liman kentleri, Cartagena gibi deniz kenarı kentlere bağlayan otoyol var. Pablo Escobar'ın ölümünden sonra tabii narkotik pazarında çok büyük bir açık oluşmuş. Sonuçta günde 70 milyon dolar kazanan bir adamdan bahsediyoruz. Her kartelin başkanı da hani yeni bir Pablo Escobar olmak için böyle bir hayal peşinde. Amaç aslında tamamen uyuşturucu trafiğine sağlayacak o otoyollara ulaşmak. İşte o otoyolları kontrol etmenin yolu da Komünü 13'ü kontrol etmekten geçiyor. Sadece Komünü 13 değil, aslında Medellin'in birçok gecekondu mahallesinde evleri tuğla şekilde göreceksiniz. Birçoğunun boyası yok. Bunun sebebi emlak vergisi. Evinizi eğer boyarsanız daha çok vergi ödüyorsunuz ama bu şekilde tuğla halde bırakırsanız daha az vergi ödüyorsunuz. Ama evinizde bir grafiti varsa bu boyadan sayılmıyor ve ekstra vergi ödemiyorsunuz. İşte bu sebepten olsa gerek özellikle Komünü 13'ün bu bölgesinde grafiti oldukça yaygınlaşmaya başlamış. Birçok insan evine grafiti yaptırmış veya kendisi yapmış ve böylece özellikle bu bölgede rengarenk evler, rengarenk sokaklar ortaya çıkmış. İşte tam da bu noktada Komünü 13'ün geçirdiği bu dönüşümdeki sanatın etkisi devreye giriyor. Bir mahallenin çevresinin 180 derece değişmesinde grafiti sanatının ne kadar önemli bir etkisi olduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Peki Komünü 13-15 yıl kadar kısa bir sürede o karanlık günlerinden bu dönüşümü nasıl gerçekleştirmiş? Bunun aslında 4 bacağı var. Bu bacaklardan birisinden Şükrü bahsetti zaten, sanat. İkinci bacağı için ise buradan böyle devam ediyoruz. İşte bu görmüş olduğunuz yürüyen merdivenler. Bu yürüyen merdivenler Güney Amerika'nın en büyük yürüyen merdivenleri ama sadece bir proje olarak görmemek lazım. Bu yürüyen merdivenler aslında altyapı demek. Hem bu yürüyen merdivenler hem buraya çıkarken kullanmış olduğumuz teleferik hem teleferik durağına gelirken gelmiş olduğumuz metro istasyonu işte aslında Komünü 13'ü dış dünyaya yani hayata bağlayan altyapı ve bu da bu dönüşümün ikinci parçası. Üçüncü bacağı ise aslında ikinci bacakla bağlantılı eğitim. Altyapının gelişmesiyle burada birçok eğitim kurumu da açılması mümkün olabiliyor. Şu an Medellin'in en büyük üniversitelerinden bir tanesi Komünü 13'ün hemen eteklerinde mesela ve onun dışında da başka bir sürü eğitim kurumu var. Eğitim demek fırsat demek, eğitim demek gelecek demek. Değişimin dördüncü bacağı ise Kolombiyalıların dediği gibi usted yani siz yani biz. Turizm. Turizm sayesinde gerçekten buradaki halka para kazanmak için yeni fırsatlar tanınmış. Çünkü bu halk buradan ayrılamıyor, herhangi bir yerde işe giremiyor. O zaman yani ailesini geçindirmek için mecburen çetelerin bir piyonu haline gelmek zorunda kalıyor. Başka türlü hayatını idame ettirmesi mümkün değil. Ama işte Komünü 13'ün geçirmiş olduğu değişim ve dönüşüm onlara yeni fırsatlar, yeni umutlar, yeni kaynaklar sunuyor. O yüzden de değişimin dördüncü ve belki de en önemli bacağı biziz. Bu arada yeni fırsatlar, yeni umutlar demişken hani demagoji yaptığımı, büyük laflarla böyle duygu sömürüsü amaçladığımı falan düşünmeyin. Gerçekten öyle. Mesela şu an öğrendik ki bu arkamda görmüş olduğunuz teras tarzı bir mekan var. Orası şu an yoga salonu.
O mekanın işletmecisi eskiden burada bir uyuşturucu satıcısıymış. Buradaki en büyük uyuşturucu dağıtım ağlarından birinin başındaymış. Ve adam şu an yoga salonu işletiyor. Tamamen böyle şiddet odaklı bir yaşamdan böyle barış, böyle huzur, iç mutluluğu falan bunları böyle promote eden bir yaşama geçmiş. Ya ayrıca işin şöyle de bir sembolik bir yanı var. Bu mekan burada olduğu tahmin edilen çok büyük bir toplu mezarın tam böyle sırtında yer alıyor. Burada 2002 yılında kartellerle hükümet arasında çok büyük bir çatışma yaşanmış. Orion operasyonu YouTube'dan da izleyebilirsiniz. Bu Orion operasyonu sırasında hayatını kaybettiği tahmin edilen insanların gömüldüğü toplu mezarlığın tam böyle eteklerinde buranın eski uyuşturucu satıcısı bir yoga salonu açmış. Gerçekten bu dördüncü ayak bizim önemimiz yadsınacak gibi değil. Bu arada Medellin'de Pablo Escobar turları da var. Hayatını, yaşadığı yerleri, öldürüldüğü bina gibi birçok detayı anlatan ve gezdiren turlar bunlar. Ama sokaklarda gezinirken etrafta bu turları satan kimseyi görmeyeceksiniz. Bunlar genelde online olarak bulabileceğiniz turlar. Çünkü Pablo Escobar burada hiç sevilmiyor. Hatta yerel halk adını bile söylemekten kaçınıyor. Sebebini anlamak çok da zor değil. Buradaki halk zamanında on binlerce kişinin hayatına mal olmuş bir katilin hayatının promote edilmesi ve isminin şehirleriyle anılmasını kesinlikle istemiyorlar. Tabii işin tezat tarafı Pablo Escobar olmasa Medellin bu kadar meşhur olur muydu? O da ayrı bir konu ama biz halkın bu bakış açısını etik olarak %100 doğru buluyoruz ve bu turlarla ilgilenmiyoruz. Bu arada Medellin'e gelmeden, Komünyo 13'ü gezmeden Medellin'le ilgili blog yazan bazı blogger arkadaşlara selam söylemek istiyorum. Yok Komünyo 13'e tek başına gitmeyin. Yok orası çok tehlikeli. Mutlaka rehber turunu diyen tüm bloggerların yanağından şöyle bir makas alırım. Sabahtan beri Medellin'de geziyoruz. Kendimizi güvende hissettiğimiz tek yer burası oldu. Bu kalabalığa rağmen. Lütfen bir yere gitmeden orayla ilgili blog yazmayın. Olur mu? Komünyo 13'teki tek tehlike alışveriş çılgınlığı tehlikesi. Umarız bu sizler için güzel bir Komünyo 13 rehberi olmuştur. Biz şimdi Medellin'in farklı yerlerini keşfetmek için şehre geri dönerken videoyu da başladığımız yerde, başladığımız şekilde bitiriyoruz. Çantam gözüküyor mu? Gözüküyor mu? Şöyle. Şu an içinde bulunduğumuz Komünyo 13 semti ya da ne diyelim? Komünyo mahallesi. Mahalle değil ama semt herhalde. Değil mi? Daha büyük hani belde gibi bir şey yani. İşin şöyle de sembolik bir boyutu var. Bu yoga salonu aslında buradaki çok büyük bir mass graveyard ne demek ki? Bu mezarlık. Ha. Ve adam şu an böyle hani mutluluk, huzur, böyle iç mutluluğu falan filan bunları promote ediyor. Böyle bir mekanı var. O yüzden gerçekten hani dördüncü ayak şeyi söylemedim ki yine. Peki Komünyo 13 10-15 yıl Peki Komünyo 13 Ayda niye çığlık atıyorsun evladım?